Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay, ay burcu yay olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili yay burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım acil duyman gereken şeyler nelerdir sevgili yay burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum ve ilk kartımı aldım. Savaş arabası. Arkadaşlar yay burcu bakalım nedir diyelim. Yani bu gitmek mi? Harekete geçmek mi? Kılıç ikilisi bir kararsızlık var benim canım yaylarımda. Hemen şöyle bakalım. Kılıç sekizlisi. Ah sevgili yay burcuya. Arkadaşlar şimdi yaylar diyorsunuz ki hani gitmek istiyorum. Beni bir bırakın. Bir salın beni. Hani bir düşün yakamdan. Ben bir gitmek istiyorum ya. Bir gidesim var dediğin bir durum var ama gidemiyorsun. Böyle bir yere çakılı kalmış gibi sevgili yay burcu ne ilerleyebiliyorsun, ne hareket edebiliyorsun, ne böyle bir açığa çıkabiliyorsun. Bir taraftan için böyle bir kıpır kıpır. Hani artık bir kalkın da bir gidek ya da siz bir gidin, gitseniz mi acaba dediğim bir durum söz konusu. Ama burada bir kararsızlık da var. Hani bir taraftan hani bir tarafın kalk gidelim diyor. Bir tarafın otur aşağı ne işin var diyor gibi bir durum oldu açıkçası. Şöyle bir bakalım. Kılıç dörtlüsü, hatta yat aşağı ne işin var diyorsun sevgili yay burcu. Güç kartı, bakalım içindeki aslan mı uyanıyor acaba sevgili yay burcu. Hemen şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Ölüm kartı, bakalım. Asa kralı, ay benim en sevdiğim krallardan bir tanesi. Kupa ikilisi, ama bak burası ne kadar güzel geçiş arkadaşlar. Geçişe bakar mısınız? Yani tam gidemiyorum dediğin noktada haydi cümbür cemaat gidiyoruz dediğim bir durum var açıkçası. Asa kızı, kupa beşlisi, yapma ya. Bakalım nedir diyelim. Evet arkadaşlar. Para ikilisi, şöyle bir alalım. Yaylar birazcık hayal kırıklığına uğramış. Para beşlisi arkadaşlar, nedir bu sevgili yay burcu? Son kartları açıyorum arkadaşlar. Kılıç dokuzlusu, bazılarınız geceleri uyku uyuyamıyorsunuz neredeyse. Hemen bakalım. Son kartları bir açalım. Destenin altında aziz kartı var. Aziz kartı bir dursun. Şimdi bakalım, mizan, mahkeme geldi arkadaşlar. Ve dünya, ay çok güzel kapattık arkadaşlar. Burası çok güzel. Sonrasında gelen karta bakar mısınız? Para ası sevgili yay burcu. Yani bu kadar tatlı, bu kadar keyifli bir geçiş olabilir mi diyorum. Şimdi öncelikle dikkat etmen gereken etkilerden bahsedeceğim. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nedir diyelim. Zaten her şey bir enerjidir arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu ispatlanmış ve kanıtlanmış bir şey. Şimdi bakalım, sen de bütün güzel, iyi niyetli enerjilerinle dinle sevgili yay burcu. Para ası böyle çok tatlı bir şey var burada ya. Burada çok tatlı bir şey var. Şimdi ne yapalım? Şöyle yapalım. Parası da burada dursun sevgili yay burcu. Önce dikkat etmen gereken şeylerden bahsedeceğim ve sırasıyla gideceğim. En başta söylediğim etki geçerlidir. Fakat yine de onun üzerine bir gitmek istiyorum. Şimdi hadi bak kalk gidelim diyorsun. Baştaki şeyleri tekrar etmeyeceğim, söylediğim şeyleri, ama üzerinden geçeceğim. Bir taraftan da gidemiyorsun sevgili yay burcu. Burada bakın arkadaşlar, bazılarınız hani böyle halsizim, yorgunum, mecalim yok, enerjim çekilmiş gibi hissediyorum, hareket edemiyorum, kendimi kapattım, evden dışarı çıkamıyorum ya da hani belirli bir alan içerisindeyim, sadece çalışıyorum ya da ofisin içerisindeyim, bütün gün çalış, iş, ev, ofis ya da belki bazılarınız home office çalışıyorsunuz, hiç bilmiyorum, ama burada bir hareketsizlik durumları söz konusu. Bir kısmınıza sağlıkla ilgili sıkıntılar, sağlığa birazcık dikkat etmende fayda var sevgili yay burcu. Şimdi burada kadınsal rahatsızlıklar olabilir, özellikle hanımefendi arkadaşlarım için. Bir de burada değersizlik duygusu. Hatta büyük bir kısmınız böyle aynaya bakıp bakıp ben çirkinleştim mi acaba, yaşlandım mı acaba, şöyle mi oldu, böyle mi oldu diyebilirsiniz, ama burası hani bu değersizlik duygusundan şöyle geçecek. Ya hani benim bakın şöyle şimdi bakıyorsun, diyorsun ki ya ben ne kadar yoruldum, yaşlandım, çirkinim, değersizim. Hani bakım yapıyorum, bir şey de var, beğeniliyorum da, güzel bir şey de var, ama hani böyle kendi kendini beğenmeme durumları söz konusu olabilir. Ve yine 5 serisinden gidersek eğer arkadaşlar, şimdi destenin altına zaten aziz kartı çıktı, yani bu da yine 5 serisinden. Şimdi burada konuşamamak, ifade edememek, dile gelememek. Bazı insanlar vardır ya arkadaşlar, şimdi insanlar, insancıklar diyesim geldi yine.
Her şeyi böyle söylerler değil mi? Bodoslama yaşarlar hayatı. Yine şunu söyleyeceğim, yalak şambalak diyeceğim, öyle yani. Hani sen hani şöyle şu vardır yani, o yaptığı hatadan utanmıyor. Ama ben onun yüzüne onu söylemeye utanıyorum. Yani kendisi utanmıyor, ben utanıyorum onun yaptığı şeyden dolayı. Böyle bir susmak, konuşamamak, bir şeylere boğazının düğümlenmesi, yeterince ifade edememek, kendini dışarıda bırakılmış hissetmek, çaresiz, bitik hissetmek. Pek çoğunuz böyle hissedebilirsiniz. Ama bakın şimdi herkes de böyle dipte demek istemiyorum. Geçiş şimdi anlatacağım. Şimdi az önce bir örnek verdim ya, bunu örnek amaçlı verdim bu arada. Hani bakıyorsun kendini yetersiz hissediyorsun ya da değersiz hissediyorsun. Şimdi konuşamamak derken çok özür dilerim. Boğazla ilgili sıkıntı da olabilir. Şimdi bakın 5 etkisi. İletişimin senin için çok daha önemli olacağı, bakın gölge ve artı tarafı. Şimdi iletişimin senin için çok daha önemli olacağı, bak ne söylüyorsan, ne yapmak istiyorsan yap ve söyle, iletişime geç, konuş, hareket et, değersizlikten çık. Aynaya baktığında ben çirkinim, ben değersizim, kaybettiğim yanlış tercihler oldu. Bazılarınız belki de bir şeyleri kapatıyorsunuz. Belki bir kısmınız iflasın eşiğindesiniz ya da hani burada keskin bir dönüş de olabilir kariyerinle ilgili. Şimdi oradan zaten şuraya geçiyorsun. Hani dedim ya, aynaya baktığında kendini kötü hissediyorsun. Zaten diğer etkileri de, pasif etkileri de saydım. Oradan şuraya geçiyorsun mesela. Aynaya baktığında ya benim dudağımın kenarında ne kadar güzel bir çizgi varmış. Ben güldüğümde ne kadar güzelmişim. Meğer ben burayı kusur olarak görüyordum. Aslında burası ne kadar güzelmiş, ne kadar farklı bir şey varmış deme noktasına gelmeyle alakalı çok güzel bir bitiş. Yani burada farkındalığın da artacak. Şimdi önümüzdeki 5'li günler, özellikle 5 gün ve 5 haftalık süre içerisinde 5 vurgusu çok olduğu için söylüyorum. Yine önümüzdeki 8 gün, en fazla Mayıs ayının 8'ine kadar böyle birazcık halsiz, yorgun, mental olarak çökük hissediyorum. Hareket edemiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum dediğin konular olabilir. Bunlara karşı dikkat et sevgili Yay burcu. İkincisi, para ile ilgili konulara dikkat etmende fayda var. Fazla harcama yapabilirsin, para kaybedebilirsin. Tuzaklara karşı dikkat et. Kime ve neye harcama yapacağına dikkat et açıkçası. Yani bu konuda zaten hepimizin tedbirli olması gerekiyor. Sen ekstra bir dikkat etmende fayda var açıkçası. Bir de burada bir hayal kırıklığın var senin. Yani keşke bu yola girmeseydim. Keşke bunu yapmasaydım. Keşke bu tercih olmasaydı. Bak gördün mü, hepsi devrildi. Hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için. Burada aşk hayatın için pek çok Yay burcu arkadaşım. O benim, bak şimdi kupa ikilisi. O benim ruh eşim. O benim hayat arkadaşım. İşte sonunda aradığımı buldum dediğin kişiyle alakalı çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsin. Ve gerçekten kendini çok kötü hissetmiş olabilirsin. Bakın 5-5-5 vurgusu çok baskın. Önümüzdeki 5 günlük süreç, bununla alakalı bir hüzün yaşayabilirsin ve yine geçtiğimiz 5 gün öncesinde bazılarınız bununla ilgili böyle bir gözyaşı dökmeye, pişmanlık, neden bunu yaptım ya da neden o kişiye karşı o kadar çok yoğun hisler besledim gibi hissiyat içerisinde bulunabilirsin aynı zamanda. Bu kariyer hayatın için de geçerli. Keşke bunu yapmasaydım, keşke bıdı 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 dı 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 dı. Ama diyor ki bak, bunların hepsi senin için bir deneyimdi. Burada şimdi sevgili Yay burcu, şu moddan çıkman lazım. Kupa beşlisi, para beşlisi, kılıç dokuzlusu. Geceleri uyuyamıyorum. Panik atak, anksiyete, korku, kaygı, yapar mıyım, yapamaz mıyım, oldu mu oldu, bu oldu, tuttu. Bunlardan bir çıkman lazım diyor. Şimdi zaten 2 gelir kapısı birden oluşturabileceğin bir durum söz konusu olacak senin için. Ve burada hani bakın burada aşk hayatınızla ilgili yaylar 2'ye ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi o benim ruh eşimde öyleydi, böyleydi, doğru aşkı buldum, ilişkiyi buldum falan derken burada bir kısmınız şimdi bak, burada sen kendi öz değerini fark ediyorsun ve ayağa kalkıyorsun. Şu çirkinlikten bir çıkman lazım diyor kartların enerjisi. Onu bırakıp doğru ruh eşine çekilmek, doğru partnerine çekilmek. Bakın bir kısmınız böyle. Yanlış kişiye ya da yanlış işe zamanınızı harcamış olabilirsiniz, sevginizi harcamış olabilirsiniz. Bir kısmı, yani şunu da söylüyor olabilirsin, hani yalnızsa neden bu kadar üzülüyorum? Yalnızsa neden bu kadar üzülüyorum? İşte orada hani asıl doğru olana çekilmeyle alakalı bir durum söz konusu olacak. Hani başka doğru partnere çekilmeyle alakalı bir durum olacak. Bir kısmınızda da şöyle bir durum var. Karşılıklı olarak bakın 2'ye ayrılıyor dedim ya. Bakın hem aşk için hem kariyer için arkadaşlar. Şimdi bir kısmınız doğru ruh eşinize çekileceksiniz. Kariyerle ilgili de doğru kariyer planına çekileceksin. Bir kısmınızda da, diğer kısım yaylarda da, şimdi kendi durumunuza göre alın zaten bunu. Şimdi diğer noktada da anlatacağım.
Bir kısmı da şöyle. O kişinin aslında doğru kişi olduğunu, fakat aranızdaki ilişkinin tamamen böyle saçma, salak, yanlış anlaşılmalardan ibaret olduğunu, her iki tarafında korkularının ve kaygılarının olduğunu, gerçekten burada ciddi bir yanılsamanın olduğunu fark edip durumun ciddi anlamda toparlanması var. Hatta birlikte bir şeyler yapabilirsiniz. Yani burada gerçekten bir büyüme, tamamlanma, dünya evine girme durumları da söz konusu aynı zamanda. Kariyer hayatın içinde aynı şeyi yineliyorum. Büyük bir kısmınız hani burada bir kariyeri bırakıp doğru kariyer planına geçmek var. Hatta iki gelir kapısı birden elde etmek. Başlarda bu gelir kapısı birazcık hani pasif gelirmiş gibi, küçük kazançmış gibi gözükebilir. Fakat buradan sana güzel bir tamamlanma gelecek. Zaten burada becerilerini kullanabileceğin, yeteneklerini kullanabileceğin güzel gelir kapıları var. Diğer bir kısmınız işte dediğim gibi bir işi bitirebilirsiniz. Diğer bir kısmınızda da şöyle bir durum var. İşinle alakalı evet ek bir gelir kapısı daha oluşacak diyor. Enerjinin gidişi. Diğer işinde de hani böyle sana kendini tam olarak iyi hissettirmeyen, belki kazancı güzel, enerjisel olarak kötü hissediyorsun. Belki enerjisel olarak iyi, kadın böyle denkleşmeyen bir durumdan bahsediyor. Onun da farklı planına geçmek, yani bir türlü hareket edemediğin noktalarla ilgili bir tamamlanma, bir başarı söz konusu olacak. Ve burada zaten her şeyden önce ne olursa olsun ektiklerinin karşılığını almaya başlıyor olacaksın. Zaten emek verdiğimiz hiçbir şey boşuna gitmez sevgili Yay burcu. Ben buna çok inanıyorum arkadaşlar. Bakın ne olursa olsun bir şeyi gerçekten hani bir insanın sesinden de anlarsın, yaklaşımından da anlarsın. Art niyetli mi, iyi niyetli mi? Şimdi burada evet emek verdiğim şey boşuna gitmez değil mi? Bak burada neyi söyleyecektim biliyor musunuz? Şimdi kafamda bir sürü böyle şey açıldığı için bazen böyle oradan oraya atlayabiliyorum, kusura bakmayın. Şimdi burada emek verdiğin hiçbir şey boşuna gitmeyecek dedik ya. Ama burada dolu bir şekilde gitmek var. Bu nasıl biliyor musun? Hangi destedeydi hatırlamıyorum ama hani bir tane şey vardı ya arkadaşlar, destelerde, diğer yorumlarda hatırlarsanız sürekli izleyen arkadaşlarım. Ne yaparsan yap kendi yönteminle yap. Kendi yönteminle yaptığın şeyde özellikle hani taklit ederek değil. Şimdi örnek almak başka bir şey. Taklit derken şöyle, taklit güzel ama hani böyle direkt böyle copy paste değil. Örnek almak, esinlenmek deriz ya, bakın esinlenmek. Esinlenmek güzel bir şey, örnek almak güzel bir şey, bir işi bak. Bunu sana da yapabilirler. Şimdi bir şey anlatmaya çalışıyorum. Çok özür dilerim. Yaylarda bir açıldım. Şimdi birini görürsün. Ya ne kadar tatlı, ne kadar güzel işi yapıyor. Ben de böyle yapayım. Bak örnek almak, esinlenmek başka bir şey. O başka, tamam mı? Şimdi burada onu anlattık. O başka arkadaşlar. Şimdi burada taklitten kaçınıp özgün hareket edersen, sağlam bir şekilde hareket edersen burada hem kariyer hayatınla ilgili hem aşk hayatınla ilgili, ki dürüstlük de çok önemli olacak. Hani şey deriz ya, her şeyin başı iyi niyet. Yani bir şey yaparken bile niyet çok önemlidir ya, iyi niyet, temizlik, saf kalp, değil mi arkadaşlar? Yapay, hani kendimizi kandırsak bile Allah'ı kandıramıyoruz. Hani kişileri de aynı şekilde yüzeysel olarak kandırsak bile o içten içe bilir ne olduğumuzu, ya da sen bilirsin onun ne olduğunu. Burada zaten yürekten yaptığım bir şeyde bir hak ediş var arkadaşlar, öyle söyleyeyim yani. Hak ediş var. Ve burada sana uzaklardan gelen bir haber var. Dünyaya açılmak, bazılarınız yurt dışına gidebilirsiniz. Yurt dışı ile alakalı işler yapabilirsiniz. Özellikle yeteneğini gösterdiğin konularda burada sana gerçekten güzel kapılar açabilir. Pek çoğunuz zaten bununla alakalı güzel gelişmeleri de yaşamış olabilirsiniz. Ve ben burada şunu aldım. Bazı Yay burcu arkadaşlarım geçtiğimiz 5 hafta ve 5 gün öncesinde bir hayal kırıklığı yaşamış. Ama burada da hani bu unuttum. Hani şöyle düşün, bir yere kayıt yaptırman gerekiyor, yaptırmadın, unuttum, atladım, çalışamadım. Neden olabilir? Okey, bunlar çok normal, yani hepimiz yaşıyoruz. Bunun aslında farklı bir noktaya ulaştığınla ilgili de bir farkındalık olacak sevgili Yay burcu. Umarım burayı çok iyi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi geliyorum burada. Bazılarınız aşçılıkla alakalı, el, iki noktasından gidersek eğer, ellerle alakalı, elinin lezzetinin çok artması, şimdi kupa ikilisi, elinin lezzetinin artması, dilinin, sözünün lezzetinin artması, yemek yapan arkadaşlarımız, el işçiliği,
Tabii burada dediğim gibi her şey bir sanat zaten arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Yani bir insan hani yolda yürürken ben çok dikkat ediyorum. Yani o kadar, bu benim hassaslığımdan kaynaklı zaten ama hassas insanların yani çok zor gerçekten. Şimdi burada hani yolda yürürken bile birinin yüzünü asık gördüğünde bile hani ona bir hal hatır sormak bile bir sanattır. Anlatabiliyor muyum? Yani burada hislerle ilgili, ağzının tadının yerine gelmesiyle alakalı çok güzel bir etkiden bahsetti. Şimdi mahkemeyle alakalı konuları olan arkadaşlarım varsa bununla ilgili de güzel süreçlerin olacağını söylüyor arkadaşlar. 20 ve 21, yani bir sıralamaya bakarsak bu belki Nisan ayının 20-21'inden sonraki süreç, Mayıs ayının 20-21'inden sonraki süreç, hayatında böyle bir tamamlanma olacak. Yani bir şeylerin sonuna doğru geldiğini göreceksin. Şimdi Aziz'i göz ardı etmek istemiyorum arkadaşlar. Burada yurt dışı ile alakalı işler, bu konularla ilgili yolların açılması. Zaten dünya kartı şu ana kadar bir tek sana geldi, biliyor musun? Sevgili Yay burcu. Şimdi burada yeni maceralara atılma söz konusu. Yine burada hukuk, yayıncılık, sanat, medya, bunlarla alakalı işlerde yine söz konusu olabilir. Dans etmek, dansa başlamayla alakalı, hobilerini eyleme geçirmeyle alakalı. Şu an bunun için istek var, eyleme geçiremiyorsun. Fakat bunu da yapacaksın. Nisan ayının 20'si 21'i, en geç Mayıs ayının 20'si 21'inden sonra bununla ilgili bir tamamlanma gelecek dedi. Kendini göstermeyle ilgili. Ben buradayım demeyle ilgili bir güzel etki gelecek dedi. Şimdi burada sağlıkla ilgili baş bölgesi, baş ağrıları, kendini değersiz hissetme, bel bölgesi arkadaşlar. Bunlarla ilgili ağrılara dikkat edin. Kalça mesela, kalça. Başka. Evet, yani böyle bir durum var arkadaşlar. Şu an para geliyor gidiyor, geliyor gidiyor ama burada çok daha iyisi gelecek. Hani böyle bir birikim yapma noktasına geleceksin dedi. Peki o zaman bir de dişilden gidelim arkadaşlar. Dişil enerjilerden, çok pardon. Bir de dişil enerji alalım Yay burcu arkadaşım için. Sevgili Yay burcu arkadaşım için dişil enerjiden ne gelecek? Aslan burçlarından gelecek olan çok güzel destek var. Boğa, Başak, Oğlak. Oğlak yok da arkadaşlar. Boğa, Başak, Aslan, Yengeç, Balık, Akrep, bu kişilerden gelecek olan çok güzel destekler söz konusu. Yine aynı şekilde bu kişilerle aranızda husumet, tatsızlık ya da yanlış anlaşılma gibi durumlar söz konusuysa bunların da tamamlamaya gideceğini söylüyor açıkçası. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bazılarınız hani burada maddi manevi olsun kendinizi belirli bir aşamada yetersiz hissediyor olabilirsiniz ama yine tarot destelerinden hangisiydi yine hatırlamıyorum hangi deste ama yeterlisin diye bir şey vardır. Yani zaten her şey olması gerektiği gibi zaten yeterlisin. Böyle de bir etkiden bahsetti ve ilahi güç. Her yöne büsbütün hizalı bir gökkuşağı yayıyorsun dedi sevgili Yay burcu. Hemen şöyle bir bakalım. Reddedilme kozası, evet reddedelim, olur mu olmaz mı, ister mi istemez mi, pırt, yani böyle bir şeyden bahsetti. Başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et. İşte bu. Başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et diyor. Hayatını yaşa diyor sevgili Yay burcu. Hemen bir bakalım ve evrenin bereketi arkadaşlar. Kim olduğunu unutmadan anı gerçekten yaşayarak kendini evrenin bereketine aç. Özellikle kendisini kapatanlar arkadaşlar 15-51. Kendisini kapatanlar, dünya çok kötü deyip içe çekilen arkadaşlarım için de aynı şekilde diyor ki hani zaten belirli bir aşamalardan geçtin. Hani yine bir tarot destesinde arkadaşlar zorlu bir inisinasyon sürecinden geçtin. Gücünden şüphe etme denir ya. Hani bunları bir yaşadın, gördün, bir olgunlaştın, farkındalığın arttı. Ama diyor ki şimdi hayatını yaşamaya devam et ama kim olduğunu unutmadan. Yani ye, iç, eğlen, gez, toz, yaşa, kahkaha at, gül ama yine kim olduğunu unutmadan. Yapay olmadan, bununla ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Şimdi sevgili Yay burcu, açılımın bu şekildeydi. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma ki sen de bu güzel enerjilere dahil ol. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Dediğim gibi görüşmek üzere, hoşça kal.